Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en faydalı balıkları anlatacağım. Hadi başlayalım. Balık, sofralarımızın vazgeçilmezi ve sağlığımızın en büyük destekçilerinden biri. Denizlerin bize sunduğu bu mucizevi besin, vitaminler, mineraller ve özellikle omega-3 yağ asitleriyle dolu. Gelin, bugün hangi balıkların soframızda daha sık yer alması gerektiğini, hangisinin neye iyi geldiğini hep birlikte öğrenelim. Amacım sizlere en doğru bilgiyi en anlaşılır şekilde sunmak ve balık tüketiminizi daha bilinçli hale getirmenize yardımcı olmak. Unutmayın, doğru beslenme, sağlıklı bir yaşamın temelidir. Bakalım listemizin başında hangi sağlık deposu balık var? Evet, sevgili dostlar, listemizin ilk sırasında o meşhur, o lezzetli somon balığı var. Somon denince akla ilk gelen şey tabii ki omega-3 yağ asitleri. Bu yağ asitleri özellikle EPA ve DHA kalp sağlığımız için adeta bir kalkan görevi görüyor. Damarlarımızı koruyor, kan basıncını dengeliyor ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Sadece kalp değil, beyin sağlığımız için de omega-3 çok önemli. Hafızayı güçlendiriyor, konsantrasyonu artırıyor. Özellikle çocuklarımızın ve yaşlılarımızın bol bol tüketmesi gereken bir besin. Somon balığını fırında, ızgarada ya da buğulama yaparak afiyetle yiyebilirsiniz. Somonun faydaları omega-3 ile sınırlı değil tabii ki. Aynı zamanda harika bir protein kaynağı, kaslarımızın gelişimi ve onarımı için birebir. D vitamini açısından da zengin ki bu da kemik sağlığımız ve bağışıklık sistemimiz için çok değerli. B vitaminleri sayesinde enerji seviyemizi yüksek tutmamıza yardımcı oluyor. Antioksidan özelliği olan astaksantin sayesinde cildimizin daha parlak ve sağlıklı görünmesine katkı sağlıyor. Haydi şimdi sıradaki mucizevi balığımıza geçelim. Bakalım o hangisi olacak? Şimdi sırada küçük ama faydaları dev gibi olan bir balık var. Sardalya. Bu minik balıklar tam bir kalsiyum ve D vitamini bombası. Özellikle kılçıklarıyla birlikte tüketildiğinde kemik sağlığımız için inanılmaz faydalı. Kemik erimesi riskini azaltıyor, dişlerimizi güçlendiriyor. Çocukların kemik gelişimi için de çok önemli, onlara sardalyayı sevdirmeliyiz. D vitamini ise kalsiyumun emilimini artırıyor. Yani bu ikili birlikte harika çalışıyor. Sardalyayı taze bulabilirseniz ızgarası harika olur. Konserve olarak da pratik bir seçenek. Salatalarınıza ekleyebilir, sandviçlerinize koyabilir, hatta meze olarak bile sunabilirsiniz. Omega-3 yağ asitleri açısından da oldukça zengin. Bu da yine kalp ve beyin sağlığımız için artı puan demek. Aynı zamanda iyi bir protein kaynağı ve B12 vitamini deposu. B12 vitamini sinir sistemimiz ve kan hücrelerimizin sağlığı için çok önemli. Sardalya, küçük boyutu sayesinde büyük balıklara göre daha az cıva biriktirme eğiliminde. Bu da onu daha güvenli bir seçenek haline getiriyor. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Yani hem ekonomik, hem pratik, hem de sağlık dolu bir balık sardalya. Ton balığı, kas gelişimini destekleyen yüksek protein kaynağı. Geldik listemizin 3. sırasındaki popüler balığa, ton balığı. Özellikle sporcuların ve aktif yaşayanların gözdesi olan ton balığı tam bir protein deposu. Kaslarımızın yapı taşı olan protein, ton balığında bolca bulunuyor. Düşük yağ içeriğiyle de diyet yapanların dostu olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Salatalarda, makarnalarda, sandviçlerde pratik bir şekilde tüketebilirsiniz. Konserve ton balığı alırken suyunu süzmeyi ve mümkünse light olanlarını tercih etmeyi unutmayın. Taze ton balığı bulursanız ızgarası da muhteşem olur. Denemelisiniz. Lezzetine doyum olmaz. Omega-3 yağ asitleri içeriyor. Bu da kalp sağlığımıza destek oluyor. Damarlarımızı koruyor. Selenyum minerali açısından da zengin. Ki selenyum güçlü bir antioksidandır. Vücudumuzu serbest radikallerin zararlarından korumaya yardımcı olur. Bağışıklığımızı güçlendirir. B vitaminleri özellikle niasin ve B12 açısından da iyi bir kaynak. Bu vitaminler enerji metabolizmamızda ve sinir sistemi fonksiyonlarımızda önemli rol oynar. Hamsi, düşük cıva, güçlü beyin. Ve şimdi Karadeniz'in incisi, milletimizin göz bebeği, hamsi. Hamsi deyince akan sular durur değil mi arkadaşlar? O mis gibi kokusu, çıtır çıtır lezzeti. Ama hamsi sadece lezzetli değil,
aynı zamanda inanılmaz da faydalı. En önemli özelliklerinden biri düşük cıva içeriğine sahip olması. Bu da onu özellikle hamileler, emziren anneler ve çocuklar için çok güvenli bir seçenek yapıyor. Gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz, sofraların neşesi bir balık türü. Omega-3 yağ asitleri açısından da oldukça zengin, özellikle DHA içeriğiyle dikkat çekiyor. DHA sayesinde beyin sağlığını destekliyor, hafızayı güçlendiriyor, öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Çocukların zihinsel gelişimi için hamsi tüketimi çok ama çok önemli. Hamsi, küçük boyuna rağmen besin değeri yüksek bir balık, adeta bir vitamin ve mineral deposu. İyi bir protein kaynağı, aynı zamanda kalsiyum ve fosfor da içeriyor. Bu mineraller kemik ve diş sağlığımız için çok önemli. Kemikleri çelik gibi yapar. D vitamini de cabası, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı oluyor, hastalıklara karşı koruyor. Hamsiyi tavada, fırında, buğulama olarak ya da hamsili pilav gibi yöresel lezzetlerle tüketebilirsiniz. Özellikle kış aylarında hamsinin en bol ve lezzetli olduğu dönemde sofralarınızdan eksik etmeyin. Levrek, diyet yapanların gözdesi, düşük kalorili besin deposu. Listemizin sonuna yaklaşırken sırada beyaz etli, zarif ve çok sevilen bir balık var. Levrek. Levrek, özellikle hafif ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin, diyet yapanların favorisi. Çünkü kalorisi oldukça düşük ama besin değeri bir o kadar yüksek. İzgarası, fırında buğulaması ya da tuzda pişirilmiş haliyle damaklarda iz bırakır, adeta bir şölen sunar. Protein açısından zengin olduğu için tok tutar, kasların korunmasına yardımcı olur. Yağ oranı düşük olduğu için sindirimi de kolaydır. Midenizi yormaz. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir öğün için mükemmel bir seçimdir. Omega-3 yağ asitleri içeriyor. Bu da kalp ve beyin sağlığımız için önemli bir destek. Selenyum, fosfor, potasyum gibi değerli mineralleri de bünyesinde barındırıyor. Selenyum antioksidan özelliğiyle hücrelerimizi korurken, fosfor kemik sağlığımızı destekler. Potasyum ise vücuttaki sıvı dengesinin korunmasına ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur. B vitaminleri açısından da zengin olan levrek, enerji metabolizmamızı destekler, gün boyu zinde kalmamızı sağlar. Haftada bir kez bile olsa levrek tüketmek, genel sağlığınıza olumlu katkılar sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte en faydalı balıklardan bazılarını ve onların mucizevi etkilerini konuştuk. Somondan sardalyaya, ton balığından hamsiye ve levreğe kadar her birinin sağlığımız için ne kadar değerli olduğunu gördük. Unutmayın, balık sadece lezzetli bir yiyecek değil, aynı zamanda doğal bir ilaç gibidir. İçerdiği omega-3, proteinler, vitaminler ve mineraller sayesinde vücudumuzu besler. Haftada en az 2 kez balık tüketmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Bu çok önemli. Her balığın kendine özgü faydaları var. Bu yüzden çeşitlilik önemli. Mevsimine göre taze balık tercih etmek hem lezzet hem de besin değeri açısından en iyisidir. Çocuklarımıza da küçük yaşlardan itibaren balık yeme alışkanlığı kazandırmak, onların sağlıklı gelişimleri için yapabileceğimiz en güzel yatırımlardan biridir. Sağlıklı nesiller bilinçli beslenmeyle yetişir. Bunu unutmayalım. Umarım bu bilgiler işinize yarar. En sevdiğiniz balık hangisi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Belki sizin de bildiğiniz farklı faydaları ya da harika tarifleriniz vardır. Hep birlikte öğrenelim, paylaşalım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Yeni videolarda yepyeni lezzetler ve sağlık ipuçlarıyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Görüşmek üzere.